Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1. Dünya Şampiyonu William Stenson, İtalyan açılışıyla kazandığı muhteşem partiyi inceleyeceğiz. Bu parti bize izole vezir piyonuyla nasıl oynayacağımıza dair ve ortada kalmış şaha nasıl atak yapacağımıza dair önemli dersler verecektir. O halde lafı daha fazla uzatmadan partiye geçelim. E4, E5, Alt F3, Alt C6, Fil C4 ve İtalyan belirleyici fil hamlesiyle oyun başladı. Siyahlar burada fil C5 yapıyor. Şimdi burada İtalyan açılışında at C3 çok fazla karşılaştığımız hamle değil, hatta doğru da değil. Bunun yerine beyazların oynadığı C3 hamlesi var. C3'ün altında yatan fikirlerden bir tanesi D4'ü destekli bir şekilde sürebilmez. Ya da D3, H3, at D2, at F1, at E3 dolandırması yapmaktır. Hatta bu at D2, at F1, at E3 dolandırması da teoriye William Stenson at dolandırması olarak geçmiştir. Yani at, vezir atı C3'ten gelişmek yerine D2, F1, E3 ya da G3'ten gelecek. Eğer beyazlar C3'ten sonra ikinci merkez piyon olan D4'ü sürmezse, yani D3 yaparsa plan at dolandırması. Bugünkü konumuz at dolandırması değil. C3 sürüşünden sonra beyazların yapacağı D4 sürüşü ve piyon merkezi oluşturmasına yönelik. Beyazların amacı piyon merkezi oluşturmak. E alır D4, C alır D4'ten sonra piyon merkezi oluşturup avantaj elde eder. Tabii ki bu o kadar da kolay olmayacak çünkü siyahların da karşı planları var. Eğer siyahlar piyon merkezi oluşmasına izin verirse kolayca beyazlar açık bir üstünlük elde eder. C3'ün altında yatan fikirlerden bir tanesi D4'ü sürmek olduğunu söyledik. Burada siyahların yapacağı D6, H6, A6 gibi hamleler beyazlara avantaj sağlar. Örneğin burada siyahlar D6 sürdüğü zaman beyazlar D4'ü kolaylıkla sürebiliyor. Ve alışlardan sonra fil B6'ya geldiği zaman at C3 ile az önce değindiğimiz piyon merkezini oluşturabilir. Bu yüzden siyahların burada enerjik oynaması ve D5 sürüşünü hazırlaması gerek. D5 sürüşünü hazırlamak için de tabii ki de at F6 yapacak. Stenson rakibi de maçta at F6 yaptı. Ve dikkat edelim, at F6 ile E4 piyonlar saldırıyor. Aynı zamanda D5'i de destekleyecek. Burada Stenson D4'ü sürüyor. E alır D4, C alır D4'ten sonra amaçladığı piyon merkezini oluşturdu. E4, E alır, C alırdan sonra piyon merkezi oluştu. Şimdi oluşan piyon merkezini siyahların parçalaması gerek. Fili B6'ya ya da E7'ye kaçma hamleleri kötü. Çünkü bunu yaparsa beyazlar piyon merkezini oluşturmuş olacak. O yüzden tabii ki burada fil B4 şahla tempo yapması gerek. Siyahların fil B4 şah ve burada tempo yaptı. Hem fili kaçtı hem tempo yaptı. Şimdi arkadaşlar burada Stenson çok
ilginç bir hamlesi var. Şah çekişi yapıldı. Siz olsaydınız burada fil B4 ile yapılan şah çekiş hamlesine nasıl cevap verirdiniz? Seçeneklerden bir tanesi fil D2, at C3 ya da at B'den D2. At C3, fil D2 ya da at B D2. Burada sizin hamleniz ne olur? Evet, bu konumda teorideki hamle fil D2. Beyazların planı fil D2, at B D2 ile cevap verecek. Yalnız burada at fil D2'ye at E4 yaparsın. Fil B4, at B4 ve vezir B3 gibi fil karesine çok ciddi bir saldırı var. Böylece ata da saldırdı. Yani fil D2'ye siyahların en iyi cevabı bu fili almak. Teoride geçen at B2'den sonra D5 sürüşüyle merkeze piyon getirmek. Alıştan sonra atla alıp izole vezir piyonunun önüne at yerleşme fikri. Sonrasında vezir B3 ile saldırsa bile at C denildi. İzole piyonun önündeki atı sağlamlaştırıyor. Kırıldığı zaman yerine tekrar at gelecek. Ve siyahların planı C6, vezir B6. Çünkü fil E6 yapmak istiyor. Şu an yapamadığı için vezir B6'da B7'yi korumak, sonrasında da E6'ya fil gelmek. İzole vezir piyonuna karşı yapılan en iyi tutumun izole vezir piyonunun önündeki kareye taş yerleşmek olduğunu söylemiştik. Şimdi maçımıza geri dönelim. Piyon merkezi oluştu ve siyah fil tempoyla şah çekmişti. Teorideki hamlenin fil D2 olduğunu az önce gösterdik. William Steins burada at C3 hamlesini yapıyor. At C3 hamlesinden sonra burada E4 piyonunu bilerek feda ediyor. Gambit ruhuna uygun bir hamle. Eğer burada at E4 yaparsa rok fil C3'e D5 sürüşü var. Teoride geçen hamle D5'e fil F6'ya geldikten sonra kale E1 at C7'ye kale alıp E4 ve D6'ya tempo ile gidiş yapıp fil gelmiş. İşte Moller ataktaki fikirler bunlar.
Yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Oyunlar atakta fil şah çektiği zaman at C3'e at E4'ten bahsetmiştik. At E4'e beyazlar rok yapıyor. Burada at C3'ün çok iyi bir hamle olduğunu söyleyemeyiz. Beyazlar at C3 yaptığı zaman B C3 fil alır C3'ten sonra sizin hamleniz burada ne olurdu? Beyazlar için güzel bir kombinasyon var. Evet, fil C3 hamlesine vezir B3 ile F7'ye saldıran ve ölümcül matla sonuçlanan bir atağa maruz kalır. O yüzden burada at alıp C3 siyahlar yapamaz. Evet, bu kadar analizden sonra artık partiye geri dönebiliriz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.